Merhaba arkadaşlar. Bebek elbisesi robasının çalışmasını yapacağız şimdi sizinle. E, Koton iple yapıyorum. Şişimde 3,5 numara. Ben 70 ilmek attım. 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi ayrımını yapacağız beraber. ...12 ilmek önümüz için örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bunun 6 tanesi haroşa, 6 tanesi de düz olacak. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane doluyorum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Kolumuz için 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar doluyorum. 1, 2 tane örüyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi arkayı öreceğiz. 20 ilmek. 1, 2, 20. 20 tane arkamız için ördük. Tekrar artırıyoruz. 1, 2 ilmek. Tekrar artırıyoruz. 9 ilmek kolumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar artırıyoruz. 2 ilmek. Tekrar artırıyoruz. 12 ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi arka tarafa geldik. Burada aynı zamanda ilik açacağız. 1, 2, 3 tane ördüm. Artırıyorum. Şuradaki iki yandaki hemen 2 ilmeği kesiyorum. 2, 4, 5. Bir tane daha örüyorum. 6. 6 ilmeğimi sarhoşa. İpimi kendime doğru çeviriyorum. Aradaki bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Artırdığımız ilmek, altı haroşamız kalana kadar ya 6 ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak yapıyoruz. Şunlar artırdığımız ilmekler, deliklerimiz çıkacak yani.
6 ilmeğim kaldı. Bu 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüze geldiğimiz zaman 12 ilmeğimizi bir de artırdık. 13 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu da artırdığımız ilmek. Onu da örüyorum. Yine 2 ilmeğe geldik. 2 ilmeğe geldiğimiz zaman yine artırıyorum. 2 tane örüyorum. Tekrar artırıyorum. Artırdım. 2 ilmeğe geldik. Yine artırıyorum. 1, 2 tane örüp tekrar artırıyorum. İki ilmeğe geldim, artırdım. 2 tane örüyorum. Tekrar artırıyorum. Kolumuzdaki ilmekleri örüyorum. Artırıyorum. 2 ilmek ördüm. Pardon. Artırmamız burada. Artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar artırıyorum. Şurası ilk yerimiz. Onu da örüyorum. İlk iliğimizi açtık. İliklerimizi 6. 7. haroşada tekrar açacağız. Şimdi arka tarafta baştan 6 ilmeğimiz hep haroşa olarak gidecek. 3, 4, 5, 6. İpi çeviriyorum. 6 ilmek haroşamız kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak yapıyorum. Tekrar ön yüze geldik. Artırma yerine kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, 2 ilmeğe yine geldik. Artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar artırıyorum. Kolumuzdaki düz ilmeklerimi örüyorum. Artırıyorum. 1, 2 tane örüp tekrar artırıyorum. Arka bedeni örüyorum. Şu 2 ilmeğin sağından ve solundan her düz yönde artırarak robamız olana kadar böyle devam edeceğiz.
Ben şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane artış yaptım. Hep şu 2 ilmeğin sağından ve solundan. Şimdi kol ayrımını yapacağız. Önümü düz örerek geldim. Artırma yerindeyiz. Artık artırma yapmıyorum. Burayı düz olarak geçiyorum. Evet, şu 2 ilmeğe geldik. Şimdi bunun bir tanesini örüyorum ve geri dönüyorum. Evet, şu ayrım yerindeki 2 ilmeğe geldik. Yine bunun da birini örüyorum. Bu bir ilmekte ön beden. Tekrar geri dönüyorum. Sadece kolumuzdaki ilmekleri öreceğiz şimdi. Bakın şu 2 ilmeğin arasıyla şu 2 ilmeğin arasını bir sıra gittim, geldim ve tekrar gittim. Şimdi geri gelirken haroşaya çeviriyorum ve 3 diş haroşa yapacağız. Tekrar düz örüyorum. Ön tarafta 3 diş haroşamız olana kadar sadece kolumuzu öreceğiz. Şimdi bakın bir diş haroşam çıktı. Şimdi ikinci haroşamı yaparken aynı zamanda bir ilik yerleri gibi kurdele geçireceğimiz yerleri yapacağız. 2 ilmek ördüm. Artırıyorum. Kesiyorum. Kestim, 1 2 tane ilmek ördüm. Artırıyorum. Kesiyorum. Bir tane daha örüyorum. 2 oldu. Tekrar artırıyorum. Kesiyorum. Bir tane daha örüyorum. Artır. Kes ve bir tane ör. Artır. Kes ve bir tane ör.
Sonunda kesecek ilmeğimiz, kesip ve örecek ilmeğimiz kalmadı. Onun için kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldik. 2 diş haroşamız oldu. Bir diş daha yapacağız. Yani bir kere daha gidip geleceğiz. Şimdi birinci haroşamız, ikinci haroşamızda kurdele geçecek deliklerimizi yaptık. Bu da üçüncü, 3 diş haroşamız oldu. Yani 6 sıra ördük. Şimdi kol kenarına fırfır gibi artırma yapacağız. Ben hatta onu şöyle farklı bir şişle yapayım. Sizin yapmanıza gerek yok. Aynı şişle devam edebilirsiniz. Ben burası görünsün diye göstermek istiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. Sayımız kolumuzdaki sayı 2 katına çıkacak. Şu haroşanın dibinden alıyorum. Bir onu, bir kendi ilmeğini. Tekrar artırma yapıyorum. Her ilmeğin dibinden ilmek alarak sayımızı 2 katına çıkaracağız. Evet, şurası önümüz, şurası arkamız, şu da kolumuz. Şu haroşa sıramız 3 diş var. Aradaki ikinci sırada da kurdele geçecek yerlerimizi yaptık. Şimdi sayımızı 2 katına çıkardık. Bunun üstüne şöyle bir 4-5 santim kadar düz örgü. Düz örgü yapacağız. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi kesmesini yapacağız. Kolumuzu keserken de düz örgü olduğu için çok fazla kıvrılmasın diye önce bir tane düz ördüm. İçinden geçirdim. İpimi çeviriyorum. Bir tane ters içinden geçiriyorum. Bir düz içinden geçirdim. Bir ters diğer ilmeğin içinden. Bir düz örüyorum. İlk ilmeğin içinden geçirdim. İpimi çeviriyorum. Bir tane ters örüyorum. Diğer ilmeğin içinden. Kesmemizi de böyle bir düz bir ters olarak yapalım. Şunu bir takayım. Bakın şu şekilde. Kolumuzun kesmesi bitti. Bakın şöyle bir valonluk fırfır var. Katladığımız zaman bakın şöyle olacak kolumuz. Şimdi ipimizi buraya bağlayıp diğer ön ve kolun arasındaki 2 ilmeğe kadar öreceğiz.
Şimdi hemen başlıyorum. Şu ilk ilmeğimdi. Bu da bir önceki artırmam. Artırma yapmadan direkt arkadaki ilmeklerimi örüyorum. Ayrım yerine geldim. Hiç artırma yapmadan direkt geçiyorum. Evet, aradaki iki ilmeğe geldik. Onun bir tanesini örüp dönüyorum. Dönmeden önce şurada her 6. haroşada iliğimi açtım. Bende 3 tane ilik oldu. İsterseniz bunu 6 tane de değil de 8 tane de yapıp 2 ilik de açabilirsiniz. Şimdi bir taneyi ördüm, dönüyorum. Evet, şu iki ilmeğe gelince yine bir tanesini ördüm ve geri dönüyorum. Kolumuz ayrıldı artık. Şu arayı yine tekrar düz gideceğim. Geri gelirken bir sıra haroşa yapacağım. İkinci haroşada da aynı diğer kolumuz gibi iliklerim, kurdele yerimiz yani deliklerimizi açacağız. 3 tane haroşamız olunca her haroşanın dibinden de birer ilmek artırarak kolumuzu 12 sıra öreceğiz.